Sürdürülebilirlik perspektifinde baktığınız zaman hafif yapı inşaatlarla ilgili ne söylersiniz? Şimdi inşaat ve yapılar ne kadar malzeme fazla kullanırsa o kadar sürdürülebilirlikten uzaklaşıyor aslında. Çünkü her malzeme bir ham madde demek ve her ham madde hem üretilirken enerji tüketimi, işte gömülü karbon dediğimiz kullanılırken bir karbon emisyonu ve sonra bertaraf edilirken ortaya çıkan bir hem enerji hem karbon emisyonlarına yol açıyor. O yüzden daha az malzeme yoğunluğuna sahip projeler her zaman sürdürülebilirlik açısından daha avantajlı projeler ve daha tercih edilir projeler. Saint-Gobain Türkiye Arkitera işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz Sürdürülebilir Şehirler ve Yapılar sohbetlerinin üçüncüsündeyiz bugün. Bugün konuğum ÇEDBİK Başkanı Altentis kurucu ortağı Doktor Emre Ilıcalı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Şimdi ilk sorumla başlamak istiyorum. Burada sürdürülebilir yapılar ve şehirler arasında uzun yıllardır hem proje ölçeğinde hem de sektör sivil toplum tarafında çalışıyorsunuz. Şimdi baktığımız zaman bu tip aslında mesleki yönelimler genelde insanların ya tutkularından ya da önüne çıkan fırsatlarla doğuyor. Bu tip adanmışlık hikayelerinde daha çok aslında bir huzursuzluk hissiyatı yatar altında. Ben sizin bu alana yönelmenizdeki itici gücü merak ediyorum. Öncelikle teşekkür ederim. Ben aslında hem benim babam da inşaat mühendisi, ben de inşaat mühendisiyim. Yıllarca hep inşaat sektöründe, gayrimenkul sektöründe çeşitli görevlerde, çeşitli pozisyonlarda bulundum. Burada aslında yurt dışında özellikle Amerika'da yaptığımız bazı çalışmalarda gayrimenkul sektörünün artık yavaş yavaş işte dünyanın gelmiş olduğu bazı noktalardan, bazı konulardan, bazı önümüze çıkan problemlerden sonra gayrimenkul sektörünün aslında artık her işi eskisi gibi eski usullerle yapamayacağını yavaş yavaş görmeye başlamıştım. Sonrasında özellikle Türkiye'ye döndükten sonra benim yine hem liseden hem üniversiteden arkadaşlarım, dostlarımla beraber bu konuda neler yapabiliriz diye kafa patlattık. Ve aslında Altentis'in ortaya çıkışı da bu vesileyle oldu. Yine benim bir diğer ortağım Berkay Somalı. Kendisi de yurt dışında özellikle yeşil binalar konusunda oldukça tecrübeli birisiydi. Ben de o konularla ilgili yurt dışında çalışmıştım. Türkiye'ye geldiğimizde de aslında gayrimenkul sektöründe ezberlenmiş veya alışılageldik hizmetlerin ötesinde ne gibi bir hizmet sunabiliriz diye düşünürken ilk başta yenilenebilir enerji sektörü o dönem oldukça revaçtaydı. 2007-2008'den bahsediyorum. Yenilenebilir enerjiyle başlayan bizim sürdürülebilirlik serüvenimiz yeşil binalara doğru aslında biraz ilerledi. Yeşil binalarda da bizim karşımıza geçmişte tabii Amerika'da yurt dışında böyle projelerde çalışmıştık ama Türkiye'de de bu konuyla ilgili bize bir teklif geldi. Uluslararası bir firmanın buradaki genel merkezinde, hatta iki firmanın ortak kullanacağı genel merkezde yeşil bina alınması istendiğini bir vesileyle bize ulaşmışlardı. Biz de tabii ki bu konuda çalışabiliriz dedik. Bu konuda zaten geçmişten bir tecrübemiz vardı. Bunu da ortaya koyarak aslında Türkiye'deki ilk yeşil binayı biz tamamladık. Ondan sonra aslında biraz daha olay geometrik olarak böyle bir çığ gibi büyüdü. Çeşitli projeler, Türkiye'nin önde gelen gayrimenkul geliştiricileri, önde gelen büyük uluslararası firmalar, bunların işte mülklerinde, bunların asetlerinde bu çalışmaları yapmaya başladık. Yeşil bina sertifikalarını hem danışmanlığını hem mühendislik hizmetlerini hem de denetlemesini bazı sistemler için denetleme hizmetlerini sunmaya başladık. Yaklaşık da işte nereden baksanız 20 seneye yaklaştı. Bu konularda hizmet veren bir mühendislik ve danışmanlık firmasıyız biz Altentis olarak. Burada tabii bizim ilk bu konuya yani yönelmemize ana motivasyonlarından bir tanesi o dönemin özellikle yenilenebilir enerjiyle birlikte başlayan bir sürdürülebilirlik modası demek istemiyorum, o yanlış bir tabir ama sürdürülebilirliğe bir dönüş başlamıştı. Sonrasında bu biraz yavaşladı ama
son yıllarda tabii ivmelenerek arttı bu konu. Biz o dönemde biraz daha farklı hizmetler sunabilmek, biraz daha farklı çözümler sunmak istiyorduk. Çünkü gerçekten gayrimenkul sektörü eğer doğru kurgulanmazsa, doğru planlamazsa oldukça negatif sinyaller verebiliyor. Dışarıdan bakışı gerçekten özellikle sektörün bazen çok algısı düşük olabiliyor ve gerçekten de hani bu algının bir sebebi de var. Gerçekten de doğaya ve insana ciddi zararlar verebiliyor aslında. Hem bir ihtiyaç ama bu ihtiyacı ortaya koyarken gerek ham maddeleri kullanımından tutun, enerjiyi kullanımından tutun, sosyal konulara kadar, iş güvenliği, iş sağlığı ve güvenliğine kadar birçok konuda çok dikkat edilmesi gereken bir sektör. Gayrimenkul ve inşaat sektörleri. Tabii bir yandan da bu konuda özellikle bir acelecilik var. Bunu da işin içine koyduğumuz zaman çevreye olan etkiler, sürdürülebilirlikle ilgili etkiler ve son yıllarda da özellikle karbon emisyonlarıyla ilgili olan etkiler biraz arka plana düşebiliyor. O yüzden biz bu sektöre farklı bir yerden bakmak istedik. Çünkü bizim bütün tecrübemiz yine bu sektör içerisindeydi. Ama sonra tabii sürdürülebilirlik çok geniş bir kavram. Sürdürülebilirlik bağlamı içerisinde birçok sektöre farklı hizmetler veren bir kurum haline döndük. Ama tabii ana gene uğraş konularımızdan bir tanesi yeşil binalar ve yeşil şehirler. Şimdi ikinci soruma geçmek istiyorum Emre Bey. Boğaziçi Üniversitesi'nde mühendislik eğitimi alıyorsunuz. Daha sonra Amerika'ya gidiyorsunuz. Amerika'da proje yönetimi ve sürdürülebilirlik üstüne yüksek lisans yapıyorsunuz. Ve Türkiye'ye dönüyorsunuz. Türkiye'ye döndükten sonra İTÜ Mimarlık Fakültesi'nde yapı bilimleri üzerine doktoranızı yapıyorsunuz. Ve o sırada bu işte araştırma ve bu işin teori boyutuyla ilgili çalışmalar yapıyorsunuz. Sonra Alternative'i kurarak akademik birikimi sahaya aktarıyorsunuz. Ardından ÇEDBİK Başkanı olarak baktığınız zaman bir kolektif dönüşü yöneten bir lider pozisyonundasınız. Şimdi ben aslında şunu sormak istiyorum size. Baktığınız zaman bu kadar farklı rolü deneyimledikten sonra sizce Türkiye'nin sürdürülebilir dönüşümde asıl ihtiyacı olan liderlik tipi politik liderlik mi, kültürel liderlik mi yoksa teknik liderlik mi? Şimdi aslında çok güzel özetlediniz. Benimle eğitim geçmişimi de teşekkür ederim. Ben bu kadar güzel özetleyemiyorum. Şimdi evet yani özellikle sürdürülebilirliğin ve aslında gayrimenkul sektörünün birçok alanında bulundum. Hem teorik anlamda, akademik anlamda hem de bilfiil sahada hem yüklenici olarak hem mühendis olarak hem de danışman olarak çeşitli görevler aldım. Burada tabii Türkiye çok zor bir ülke belli konularda. Özellikle böyle yeni nesil yaklaşımlar, yeni nesil felsefeler, yeni nesil ideolojilerin penetre etmesi her zaman kolay olmuyor. Ama sürdürülebilirlik, işte iklim kriziyle mücadele, çevre dostu olma konusu aslında artık sadece ülkelere özgü bir konu değil. Şimdi ekonomiyle ilgili konular veya başka farklı sistemler, ideolojiler veya ne derseniz deyin, bunlar bazen ülkelere özgü olabiliyor ve ülkelerin kendi yorumlarına göre değişebiliyor. Ama sürdürülebilirlik ve iklim kriziyle mücadele, iklim değişikliğiyle mücadele kolektif bir yaklaşım gerektiren ve her ülkenin ayrı ayrı stratejide uygulayabileceği bir sistem değil. Maalesef dünyada şu anda öyle bir algı var. Ama bu öyle bir şey değil. Çünkü Amerika'da salınan emisyonlar, işte Çin'de salınan emisyonlar veya dünyanın herhangi bir ülkesinde salınan emisyonların bunların hepsi aslında aynı zararı veriyor. Ama toplama bakmamız gerekiyor. Toplam kolektif olarak biz bu konuyla ilgili ne yapıyoruz? Şimdi Türkiye'ye döndüğümüzde Türkiye'nin kendine özgü birçok derdi var, sorunu var. Biliyoruz hepimiz malum. Maalesef ülkemiz böyle çok rahat bir ülke değil. İşte buna gerek coğrafya deyin, gerek farklı toplumların bir araya gelmesi deyin, geçmişten gelen bazı konular deyin. Bir takım sorunlarımız var. Bunların içerisine bir de dünyaya eklemlenerek bir takım yeni nesil uygulamalar, yeni nesil stratejiler ve yeni nesil yaklaşımlar getirmek gerçekten zor. Burada liderlik tipi yani böyle keşke başka işlerde olduğu gibi hani her zaman da ne kadar başarılı oluyor bilmiyoruz ama böyle bir liderlik modeli olsa ve bununla ilerlesek ve bu iklim kriziyle ilgili Türkiye üzerine düşeni yapsa maalesef çok zor. Ben şimdi burada kamu bu konuyla ilgili birçok adımı attı aslında. Hani bazen eleştiriyoruz biz de ama yapılan adımların birçoğu aslında yerinde. Ama bunların uygulanması ile ilgili o kadar sorunlu konular var ki uygulamaya geçtiğimizde maalesef sınıfta kalabiliyoruz. Denetlemeye uyguladığınız bu sistemleri ya da bu gereklilikleri denetleme kısmı bu sefer bir takım zorluklar bize getiriyor. Bu anlamda bu işi çözmek için gerekli liderlik tipini çok net tanımlamak mümkün değil. Ama benim gördüğüm burada konu bir hiyerarşik bir şekilde ilerlemesi gerekiyor. Tabii ki bir politik liderlikle beraber bir kere her şey politikayla çözülmesi gerekiyor bizim ülkemizde. Yani bu iyi mi kötü mü ayrı bir tartışmanın konusu belki ama politik bir duruş olmadığı sürece
alttaki sizin göstermiş olduğunuz teknik çabalar, teknik çözümler, ortaya koyduğunuz işte teknoloji, mühendislik bir yere kadar cevap verebiliyor bu sorunlara. Burada bir politik liderlik olması lazım. Sadece Türkiye değil, tüm dünyada. İşte bu Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı vardı geçtiğimiz dönemde. Seneye Türkiye'de olacak mesela. Çok önemli, bizim için çok önemli bir fırsat. Burada Türkiye hep topyekün bir liderlik göstererek bu mesela COP31'de aslında iklim değişikliğiyle mücadelede ülke olarak bir lider, en azından hem gelişmekte olan ülkeler hem de gelişmiş ülkeler arasında ön plana çıkabilir diye düşünüyorum. Ama burada ilk adım politik liderlikle gelmeli. Bu konuyla ilgili politikaların, bu konuyla ilgili ve altındaki mevzuatların, stratejilerin sürdürülebilirlikle paralel demek istemiyorum. Sürdürülebilirliği içselleştirmiş bir şekilde olması lazım. Ondan sonra biz Türkiye olarak aslında insan kaynağımız özellikle teknik yönden oldukça kuvvetli. Hani bu bazen radikal bir yaklaşım gibi gelebilir. Bazen çok eleştiriyoruz çünkü belli konudaki yetersizliklerimiz var ama benim gördüğüm bizim mimarlarımız, mühendislerimiz, teknik insanlarımız aslında çözümü bulabiliyor. Ama genelde sorunlar politik sorunlar olabiliyor ya da başka sosyal sorunlar olabiliyor. Ya da iletişimle ilgili sorunlarımız olabiliyor. Burada bir başka ayağı da bu işin sürdürülebilirliğin iletişimi. Bu çok önemli bir konu. Bu şimdi kurumsal iletişimin tabii önemli bir kısmı ama aslında bunun çok daha ötesinde bir konu bu sürdürülebilirliğin iletişimi. Benim gördüğüm sorunlardan bir tanesi bizim teknik tarafımızla iletişim ve sosyal taraf arasında köprüler kolay kurulamıyor. Yani bir konuya teknik yaklaşıyor firmalar, kurumlar ama bu işin iletişimi tarafında sınıfta kalabiliyorlar. Bunu çok yaşadık. Bunun tersi de çok görülüyor. Yani iletişim ama altını dolduracak yaklaşımlar, altını dolduracak teknik çözümler. Yani nasılını bazen de anlatamıyoruz. Özellikle mesela bu karbon emisyonlarıyla, karbon ayak izi, işte karbon ticaret sisteminin kurulması gibi konular Avrupa Birliği ile yeşil mutabakata akuple olma yolunda bazı hedefler konuluyor. Bazı sektörel değişimler, dönüşümler öngörülüyor ama bunların nasıl olacağı teknik anlamda iletişimi çok güzel yapılıyor. Anlatılıyor, konferanslar, işte workshoplar, mevzuatlar çıkıyor. Bunları böyle yayınlıyorlar vesaire ama nasıl olacağı, bunun teknik olarak altyapısının nasıl olacağı konusunda biraz irdelediğinizde bir yerde takılıyorsunuz. Hani böyle bastıkça yeni bir şeyin açıldığı bazen bankalarda veya çeşitli yerlerde formlar vardır. O formlarda mesela yeni bir şey açıyorsunuz. Bir sonraki adımda bir yerde kalıyorsunuz. Yani devamı gelmiyor. Çünkü neden? Teknik altyapısı tam kurulmadan sadece iletişim odaklı ya biz bunu bir yola çıkalım da yolda düzeriz şeklinde yaklaşımlar da bence tehlikeli. Bir yandan da çok teknik konuyu gerçekten çözmeye yakın çözümler oluşturulmuş ama bunu doğru insanlara, doğru kişilere iletişimini yapamadığımız için gerek ülkemiz içerisinde gerekse de dünyada zayıf kalan, yetersiz kalan projelerimiz de oluyor. Yani her iki yönde hem teknik anlamda bir liderlik, hem iletişim anlamında bir liderlik, hem de politik anlamda bir liderliğin harmanlandığı bir çözüm gerekiyor. Maalesef kolay bir çözüm yok. Sürdürülebilirlikle ilgili, iklim değişikliğiyle mücadeleyle ilgili kolay bir çözüm yok. Ben bunun altını çok çizmek istiyorum. Çünkü bazen karşımıza böyle 2 kere 2 4 şeklinde çok basit ve herkesin uygulayabileceği çözümler geliyor. Yeşil binalar da keza öyle. Gayrimenkul sektörü için de konuşuyorum. Kolay çözüm yok. Çözümler zor. Bunu da yerine getirmek için ortaya çıkacak liderliğin birçok farklı faktörü harmanlayan hibrit bir model Olması olması gerekiyor. Kesinlikle katılıyorum. Bu arada şöyle bir şey okudum. Şöyle bir cümleniz mi var? Sürdürülebilirlik romantik bir kavram değildir. Çok teknik bir kavramdır. Üstünde çok çalışılması gerekir. Sürdürülebilir binalarla ilgili. Bazen yine işte 2 tane sorun var az önce bahsettiğim. Bir tanesi sürdürülebilirlik böyle biraz romantize ediliyor. Evet. Böyle biraz bazen de marjinalleştiriliyor hatta. Böyle tamamen ben bu sürdürülebilirlikle ilgili sürekli bunu konuşursam bunu çözebilirim. Sürekli bundan bahsedersek bununla ilgili işte konferanslar, toplantılar veya bir takım eylemler yaparsak bu sorunlara cevap verebilirmişiz gibi bir algı olabiliyor ama tabii ki bunun bir takım Kültürel farkındalığı bu şekilde yaratıyoruz. Çünkü. Doğru ama burada bunun teknik altyapıyla, Tabii. teknik çözümlerle eğer biz bunu besleyemezsek bir süre sonra bu bir bıkkınlık oluşturuyor. Evet. Yani bu nasıl? Mesela bir örnek vereyim. İşte Türkiye'deki karbon yoğun sektörler işte çimento sektörü, demir çelik sektörü. Şimdi bu sektörler özellikle inşaatın da zaten direkt ham madde sağlayıcı sektörler bunlar. Direkt girdi sağlayıcı sektörler. Bu sektörlerin evet karbon emisyonu yoğun sektörler ve bunların önümüzdeki dönemde biz karbon nötr hedeflerimizi tutturmak istiyorsak bu sektörlerin karbon net sıfır karbon olması gerekiyor. Evet. Şimdi bu çok güzel. Bunun anlatılması, bu sektörleri
bazen de lanetliyorlar işte bu sektörler kirli sektörler vesaire. Tamam güzel de bizim mesela bir deprem sorunumuz var. Bizim ciddi bir Evet. konut açığımız var. Mevcut teknolojilerle mesela işte ahşap evler neden yapmıyoruz? Evet çok güzel ama işte romantizm biraz orada başlıyor. Hayatın gerçekliği maalesef şu anda buna gitmeyi ve istenilen zaman sınırları içerisinde gitmenin önünde bir engel. Yani siz nasıl yapacaksınız? Koskoca bir inşaat sektörünü, endüstrisini değiştirip hızlıca değiştirmeniz gerekiyor ki Evet. hedefler çünkü çok yakın. Deprem riskini de bir de işin içine koyarsak o denkleme çok çok hızlı yapılması gereken bir dönüşüm bu. Siz burada işte ahşap yapalım, daha sürdürülebilir malzemeler kullanalım. Evet. Evet biz bunu savunucuyuz ve bunu aslında danışmanlığını yapan bir firmayız. Bu Ben bu tarafa konunun doğru da gitmeye çalışıyoruz zaten. Çeydbik olarak da başkanıyım aynı zamanda. Ama bir de gerçek kısmı işte az önce bahsettiğim hani romantizmden gerçek realizme döndüğümüz nokta şu. Ortada bir sektör var. Ortada bununla ilgili endüstriler var ve bunların nasıl dönüşeceği işte demir çeliği siz nasıl çeliği üretirken ortaya çıkan karbon salımını nasıl azaltacaksınız? Sadece elektrifikasyonla çözebileceğiniz bir şey değil bu. Bu işin çünkü o işin prosesinde olan bir karbon emisyonu. Keza çimento üretiminde ortaya çıkan kalsiyum karbonat vesaire içerikli ham maddenin işte o klinker denilen alt malzemenin oluşumunda ortaya çıkan karbon emisyonlarını siz nasıl bertaraf edeceksiniz? Nasıl bu prosesi değiştireceksiniz? Bununla ilgili teknolojiler, öneriler, çözümler var ama Uygulanması gerekiyor. ölçek ekonomisi haline gelmesi çok zor. O yüzden bu konulara yaklaşırken işte hemen değişsin. İşte neden yenilenebilir enerjiyi kullanmıyoruz? Hala şimdi tabii bunun bir gerçeklik payı var. Bunu herkes sorgulamalı ama bu işlerin bugünden yarına olamayacağı konusundaki farkındalığın da aklımızda olması lazım. Bir de biliyorsunuz adil dönüşüm diye bir şey var. Yani neticede bu bir takım endüstriler ortadan kaybolurken burada çalışan milyonlarca insanın iş imkanlarının da bir şekilde aktarılıyor olması lazım. O anlamda da bu süreçler kolay değil. Benim orada hani kastetmek istediğim aslında sürdürülebilirlik evet güzel. Belki romantizmin de içine bir konulabileceği bir kavram. Fakat bunu yaparken, bu yola giderken, buradaki bazı şeyleri savunurken hayatın gerçekliğinden de kopmamamız Kopmamak gerekiyor. lazım. Öbür türlü kitleler bir noktadan sonra diyorlar ki ya bu konular böyle anlatılıyor ama hiç böyle değilmiş. Bu sefer komple reddetmeye gidiliyor. Emre Bey, sürdürülebilir mimarlık bugün çoğu zaman teknik kontrol listesi olarak tanımlanıyor. Ama bir danışman gözüyle baktığımız zaman o taraftan bu tasarım kültürü, yer seçimi, yapım ekonomisi, kullanıcı davranışı açısından nasıl gözlemliyorsunuz ve bu perspektiften baktığınızda size göre yeşil bina nedir? Aslında burada çok önemli bir noktaya değindiniz. Bizim de çok karşımıza bu durum çıkıyor. Yeşil bina ya da yeşil bina sistemleri, işte uluslararası sertifikalar, yerli sertifikamız var YSTR. Bunlarla ilgili algı genelde aynen belirttiğiniz gibi bir kontrol listesi, bir checklist. Ve bize bunu yollayın, biz bakalım bu checklisti dolduralım ve sertifikamızı alalım'a kadar gidiyor bu iş. Halbuki bu öyle bir şey değil, kesinlikle değil. Bir kere bu işin öncelikle sürdürülebilir bir bina, yeşil binaya giden ilk yolda bizim ilk sorduğumuz soru bu binaya gerek var mı? Hani bu belki bizim soracağımız bir soru değil ama bu binayı yapacak ya da bu binaya izin verecek kişilerin sorması gereken bir soru. Çünkü çoğu zaman çevremizde de çok görüyoruz. Bugün hani işten eve giderken bir bakın. Birçok bina ya aslında belki de gerek yok. Ama birçok da gerek olan binada yapılmıyor. İşte konut sorunu var, Aynen. depremle ilgili konular var. Hala sağlıksız çok ciddi bir yapı stoğu var. Onlar yapılmıyor ama bir yandan da baktığınızda birçok gerek olmayan bina yapılıyor. Her yapılan bina aslında çevreye bir zarar veriyor. Yani salt sürdürülebilir yapı diye bir şey yok aslında. Çünkü siz öyle ya da böyle bir şekilde doğayı tahrip ediyorsunuz. İki bir şekilde ham madde, kaynak ve enerji kullanıyorsunuz. Ve bunların hepsi aslında günün sonunda çevresel açıdan, sürdürülebilirlik Etkisi var. açısından negatif durumlar. Ancak ya tabii ki bazı binalar yapmak zorundayız. Yapılması. Eğer biz ilk soruyu geçtik yani bir şekilde yapılıyor. Tamam, bir şekilde barınma izin almış. ihtiyacı ya da bir ihtiyaç doğrultusunda Aynen. yapılacaksa bu bina. İdeali o ama her zaman öyle olmuyor. İkinci konu şu, nerede yapıyoruz? Lokasyon, yani yeri çok önemli. Yani bu sadece işte ulaşımla ilgili çok ciddi bir faydası var. Sadece ama ulaşımla ilgili değil. Bir, o yerin önceki durumu, sonraki durumu bizim için çok önemli. Sizin bir binayı işte güzel bir koyda, zeytin ağaçlarının olduğu bir koya yapmanızla normalde atıl duran, kirletilmiş bir alanı temizleyip yapmanız arasında çok ciddi farklar var. Şimdi ticari açıdan belki ilki daha cazip gelebilir ama bizim için yeşil ve sürdürülebilir olma adına bizim aslında normalde
sağlıksız yapı stoğunun olduğu mesela kentsel dönüşüm projeleri gibi ya da kirletilmiş alanların rehabilite edilerek yeniden kullanıma kazandırılması dağın başında yeşil bir alanı, bakir bir alanı tahrip ederek yapılan binadan bizim açımızdan daha değerli. Çünkü biz orada bir doğayı tekrardan rehabilite ediyoruz. En azından kullanılmayan atıl bir yer yapıyoruz ve en azından daha az kirletiyoruz. Çünkü yeşil bir alanı yapmanız bakir bir alanı yok etmiş oluyorsunuz. Evet. Ya da daha da kötü işte ormanın ortasına böyle çok güzel yerlere bazen yani projeler oluyor ve bunlar aslında daha başlangıçtan sorumlu oluyor. Çevresel ve sürdürülebilirlik açısından. Lokasyon çok önemli. Yine lokasyonun önemi şuradan kaynaklı. Mesela doğru lokasyonda yapılan projelerle insanlar bireysel araba kullanımı ihtiyacını azaltıyor. Toplu taşımaya yakınlık çok önemli. Böylece ulaşım kaynaklı karbon emisyonları, ulaşım kaynaklı çevresel sorunları azaltmış oluyorsunuz. Bizim için daha bir şeye gelmedik, planlamaya bile gelmedik. Daha lokasyon seçimi, yani planlamanın başındayız. Sonrasında tabii tasarım. Tasarımın birçok alt öğesi var. Mimari, mekanik, elektrik. Bunların hepsinin çok önemli yeşil bina yolunda uyulması gereken standartları ve kuralları var, kriterleri var. Biz süreçlerde bunları başından sonuna ele alıyoruz. Bunlarla ilgili teknik danışmanlıklar veriyoruz ve bir bütün işte Olarak entegre ele tasarım alıyorsunuz. olarak ele almamız gerekiyor. Aslında yeşil binaların görünmeyen suyun altındaki kısmı buzdağının faydası entegre tasarım. Çünkü bizim istediğimiz kriterlerin birçoğu işte mesela gün ışığı konusu sadece mimariyi ilgilendirmiyor. Cepheyi ilgilendiriyor, mimari tasarımı ilgilendiriyor, mekaniği ilgilendiriyor, aydınlatmayı ilgilendiriyor ve bunların hepsinin katkısıyla yapılması gereken süreçler. Keza işte mimari bir tasarım, mahallelerin büyüklükleri, taze hava ihtiyaçları, bunların hepsi farklı disiplinlerin bir araya çözmesi gereken konular oluyor. Bizim o anlamda yeşil binalarda entegre tasarımı çok ciddi bir teşvik ediyoruz ve buna yönelik çalışmalar yapıyoruz. Diğer konu uygulama. Tabii uygulamada dikkat edilmesi gereken konular, sistem seçimleri. Sadece tasarlarken değil, aynı zamanda inşa ederken de çevreye zarar vermemesi lazım projelerin. Çünkü 3-4 sene süren çok ciddi inşaat projeleri var. Bunlar o 3-4 sene boyunca doğayı tahrip ediyor. Çevreye ciddi zararlar verebiliyorlar. Yine yeşil binaların önemli öğelerinden bir tanesi insan sağlığı ve konforuyla ilgili öğeler barındırması. Genelde yeşil bina denildiğinde insanların aklına enerji verimliliği, su verimliliği gibi konular geliyor. Ama bunlar kadar önemli insan sağlığı ve konforu. İşte akustik konfor, aydınlatma konforu, iç mekan hava kalitesi, bir takım zararlı uçucu kimyasalların olmaması, azaltılması gibi birçok konular var. Bu yeşil binaların bir de avantajlarından Evet. bahsedelim. Hani bu kadar bir emekten bahsediyorsunuz. Biz bunu bu şekilde işte ilk önce yapılıp yapılmaması gerektiğine karar vermemiz lazım. Evet. Nasıl tasarlanması gerektiğine karar vermemiz lazım. Yeri bizim için çok önemli. Nasıl kullanılması gerektiğine ve nasıl yapılması gerektiğini böyle bir süreçten bahsettiniz. Sonunda bu bina oldu. Yapılması gerekiyormuş. Evet. Peki hem yatırımcısı hem kullanıcısı için düşündüğünüz zaman ne gibi faydalar sağlıyor normal bina ile kıyasladığınız zaman? Şimdi fayda birkaç şekilde gruplandırıyoruz faydayı. Bir tanesi bir kere yeşil binaların işte uyulması gereken standartlar arasında enerji verimliliği, su verimliliği, bazı ham madde ve kaynak verimliliği, atıkların azaltılması gibi o binayı işletenlerin, o binada yaşayan ve çalışanların operasyonel maliyetlerini düşürecek çok ciddi yaklaşımlar var. Ve giderek bunlar da daha ciddi hale geliyor. Yani artık neredeyse net zero energy building'lere, neredeyse sıfır enerjili bina Türk mevzuatında da var. Ona doğru gidiyor. Yani biz burada bu binaları ısıtırken, soğuturken daha az enerji kullanacağız, daha az aidat vereceğiz veya daha az para ödeyeceğiz. Bu bir operasyonel maliyet. İkinci fayda çok rakamsal olarak ölçülemeyen ama çok önemli bir fayda. Dışsal faydalar, dışsal maliyetlerin azaltılması. Nedir bu dışsal maliyetler? Bir, gayrimenkul sektörü günümüzde karbon emisyonlarının %40'ından yaklaşık olarak. Her Evet. sene değişiyor 37-38 ama işte yaklaşık %40'ından bir kere sorumlu. Yine su tüketiminin endüstriyel binalarla birlikte neredeyse %30'undan sorumlu. Ham madde kullanımının genel çok ciddi kısmından. Enerji tüketiminin yine karbon emisyonlarıyla beraber benzer oranlarda %36, %37. Çok ciddi bir kısmından gayrimenkul sektörü ve inşaat endüstrisi sorumlu. Şimdi biz yeşil binalar yaparak bu dışsal maliyetleri yani karbon emisyonlarını, enerji tüketimlerini, çevreye olan etkileri, sadece parasal aidat değil, çevreye olan etkileri azaltıyoruz. Yeşil alanları tahrip ediyoruz normalde bir bina yaparken, edebiliyoruz. Biz yeşil binalarda bunu minimuma indiriyoruz veya yeni yeşil alanlar sunuyoruz.
Bu şekilde çevreye olan dışsal maliyetleri de en aza indirgiyoruz. Maalesef bunlar tabii çok rahat ölçülemediği için, ama bu hepimiz bazen bir durumun hepimiz faydalı olduğunu biliriz ama maliyetini ölçemeyiz. İşte sağlıklı yaşamak gibi, sağlıklı beslenmek gibi bunların her zaman bize olan maliyetini veya faydasını ölçemeyebiliriz. İşte sağlıklı yaşamanın faydası, spor yapmanın mesela bana ne faydası var diye sorduğumda daha sağlıklı oluyorsun, tamam, ama bunu parasal değere çevirmek kolay değil. Rakamsal değerlere Rakamsal değere dönüştürmek. çeviremeyebiliriz. Yeşil binalarda da bu görünmeyen dışsal faydalar veya dışsal maliyetleri azaltma yönünde bir eğilim var. Bu da bizim için çok önemli. Üçüncü konu da özellikle son yıllarda bu sürdürülebilirlik, iklim kriziyle mücadele anlamında ciddi vergiler ve ciddi yaptırımlar geliyor artık. İşte karbon vergileri geliyor. Fazla emisyon, karbon ayak iziniz eğer yüksekse onu işte başkasıyla değiştirmeniz gerekiyor. Karbon emisyon ticareti ülkemizde de bu başlayacak yakında. Avrupa Birliği'nin zaten biliyorsunuz ihracatla ilgili kotaları var, karbona dayalı. Bu risklerin bertarafı ile ilgili veya bununla ilgili gelecek ek maliyetleri de, ki bunlar artık parasal riskler haline geldi. İşte sürdürülebilirlik raporlamaları zaten bunları ele alıyor günün sonunda. O anlamda bu maliyetleri de azaltıyor bizim için yeşil binalar. Çünkü siz yeşil bina yaptığınızda karbon emisyonlarınız daha düşük oluyor. Diğer kullandığınız malzemelerin karbon emisyonları daha düşük oluyor ki gömülü karbon diye geçiyor. Bunları sağladığınızda bu karbon ve iklim kriziyle mücadeleye dayalı ek maliyetleri de azaltmış oluyorsunuz. Bu yeşil binaların faydasını konuşmuşken bir de maliyetini konuşmak istiyorum. Şimdi bir yatırımcı gözüyle baktığımız zaman binanızın yeşil bina olması, bu faydaları sağlaması için ne kadar bir maliyete, ekstra da maliyetten bahsediyorum. Normal bir bina yerine yeşil bina yapıyorsak ne kadar maliyeti vardır yeşil binanın? Yine en popüler 3 sorudan bir tanesi, belki de birincisi. Şimdi yeşil binanın maliyetini anlatabilmek için bir kere yeşil bina kavramını iyi net tanımlamak lazım. Çünkü yeşil bina genel bir kavram, jenerik bir kavram. Burada seviyeler var. Mesela uluslararası sistem, LEED sistemi var. LEED sisteminde işte en az seviye sertifika, gümüş, altın, platin diye gidiyor. Şimdi burada hangi seviyede bir yeşil bina yapmak istediğinize göre burada tabii yapmanız gereken ilk yatırım maliyetlerinde farklılıklar oluşabiliyor. Ama ben hep şunu söylüyorum. Türkiye'de bugün siz bizim yerel mevzuat, bina standartları, ki bu uyulması zorunlu olan standartlara göre bir yeşil bina yaparsanız, ki bu işte genelde Normal bir bina yaparsak. normal bir bina yaparsanız ama son standartlara uygun olarak Tamam. yaparsanız ve bu genelde yani bir takım ek ufak tefek maliyetleri hariç tuttuğunuzda LEED'de silver seviyesini çok rahat alabiliyor olmanız lazım. Bunun size ek bir maliyet getirmemesi lazım. Yani siz mesela normal bir bina zorunlu standartlara göre yaptınız ve LEED silver seviyesi, belki bazen de altın seviyesi, bu arada yerinize, lokasyonunuza göre altın seviyesine kadar hatta size bir ek maliyet getirmemesi lazım. Eğer getiriyorsa, yani yaptığınız hesaplamada böyle bir durum çıkıyorsa birkaç sebebi olabilir. Ya binanız çok dezavantajlı bir yerde yapıyorsunuzdur. Bir takım dezavantajlı durumlar vardır. Ya da bir takım şeyleri yanlış yapıyorsunuzdur, eksik yapıyorsunuzdur. Ben yatırımcılara hep onu söylüyorum. Yani siz belli makul bir seviyede yeşil bina sertifikası almak istiyorsanız, ki biz aslında sertifikalı binaları artık yeşil bina diyoruz. Çünkü öbür türlü kavram çok muğlak hale geliyor. Sertifikalı bir bina almak istiyorsanız ve orta seviye, hatta ortanın üstü seviyede bir sertifikalı bina almak istiyorsanız, günümüz Türkiye'sinde mevzuatlara tam uyarak ve samimi bir şekilde yaparsanız size ek bir maliyet getirmemesi lazım. Getiriyorsa dediğim gibi bir durum vardır, bir yanlışlık vardır ya da bir dezavantajlı durumu vardır binanızın. Biz hep bu mantıkla gidiyoruz. Yani bizden genelde şunu duymak istiyorlar. İşte %1, %2, %5. Öyle bir şey yok. Normalde standart seviyede bir binanın ek maliyeti olmaması lazım. Tabii bu ek maliyeti olmamasından kastım hani bir takım ödenen harçlar, bedeller değil. Onları ben hariç tutuyorum. Onun haricinde inşai olarak ek bir maliyet getirmemesi lazım binaya. Eğer getiriyorsa dediğim gibi bir yerde bir şey yanlış yapıyorsunuz demektir. Ya da bir bilgi eksikliği var. Bilgi olabilir. eksikliği olabilir. Doğru hizmet almıyorsunuzdur, bu konuyla ilgili olabilir. Ama bu olması lazım. Tabii bizim Türkiye'de genelde maliyeti şöyle algılıyorlar. Biz diyorlar hiçbir şey yapmak istemiyoruz ama en üst seviyede sertifika. Türkiye'de biraz tersten de çok yaklaşan var bu konuya. Çok ciddi maliyetler getirmemesi lazım standart seviyede bir yeşil bina olmak istiyorsanız. Ama eğer sizin motivasyonunuz ben en iyi seviyede, en üst seviyede olacağım derseniz orada da bir analiz yapılması lazım. Orada biraz terzi usulü her binadan binaya değişebilecek. İlk yatırım maliyeti evet getirebilecek ama sonradan da işte gerek enerji verimliliği, gerek su verimliliği, gerek başka verimlilik şeklinde size bunu kısa sürede ödeyecek yatırımlara biz yönlendiriyoruz yatırımcıları. Ama yani en üst seviyede eğer bir yeşil bina istiyorsanız ek maliyet orada çıkıyor. çıkabilir. Ama normal Çıkabilir.
standartlarda bir bina ile böyle gold, Alınabilir. silver ama alınabiliyor. Yani bazen en üst seviyede bile ek maliyet çıkar. Çünkü sizin motivasyonunuzla ilgili. Yani siz binanızı öyle bir tasarlamışsınızdır ki, öyle bir uygulamalar koymuşsunuzdur ki daha ortada hiç yeşil bina serüveni yokken ya da sizin için okeydir bu. Siz binanızı şuraya konumlandırmışsınızdır. Uygulamalar açısından diyorum. Hani lüks açısından veya pahalılık açısından demiyorum. Yani çevre dostu uygulama açısından şuradadır. Zaten Platin'in de seviyesi budur. Ufak bir itmeyle zaten yakalarsınız o seviyeyi. Böyle çok projemizde oldu bu arada. Emre Bey, ben bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi bu Milli Yeşil Bina Sertifikamız, biliyorsunuz bir YesTR yeni bir bina sertifikamız var. LEED BREEAM gibi uluslararası sertifikalardan ne farkı vardır? Yani bize göre yerelleşmiş bir tarafı var mıdır bu sertifikanın? Şimdi YesTR bizim Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın uzun süredir aslında üzerinde çalıştığı, bizim de ÇEDBİK olarak destek verdiğimiz bir sistem. Bu tabii Türkiye'deki değerli akademisyenlerin katkılarıyla geliştirildi. İlk geliştirdiğinde birazcık detayları fazlaydı, biraz daha işte üzerinde çalışıldı, biraz daha rafine hale getirildi ve son dönemde de uygulanmaya başladı bu sistem. İşte bir denetim mekanizması kuruldu. Tamamen bakanlık ve ilgili Türkiye Çevre Ajansı gibi kamu tarafından yönetilen bir sistem bu. Şimdi bunun farkı şöyle, yani günün sonunda bütün bu yeşil bina sistemleri sizi A'dan B'ye götürüyor. Daha verimli, daha çevre dostu, enerji verimli, işte insan sağlığı ve konforunu ön planda tutan binalar tasarlayıp inşa etmeniz için tasarlanmış sistemler. Benzer kriterler var. Biraz daha zorlayıcı kriterler de var aslında. Yani çok daha tabii sonradan çıkan sistemler biraz daha diğerlerininkini de alıp üzerine de ekleyip olduğu için biraz daha aslında zorlayıcı konular da var içerisinde. Ama gayet yeterli bir sistem YesTR. Ben de YesTR uzmanıyım aynı zamanda. Biz ÇEDBİK olarak bakanlıkla da Çevre Ajansı'yla da yakın görüşmelerimiz devam ediyor. Bu konuda da aktif rol alıyoruz bunun geliştirilmesinde ve tanıtılmasında. O anlamda desteklediğimiz bir sistem. Türkiye'nin kendi sistemi olması tabii ki güzel. Neticede bunlar uluslararası sistemler. Biz de Türkiye olarak büyük bir ülkeyiz. Bu anlamda da ciddi bir ülkeyiz. En çok yeşil binası olan ilk 10'un içerisinde sürekli yer alan bir ülkeyiz. Kendimize ait bir yeşil bina sertifikamızın olması, hem bizim kendi kamu hem bizim yerel binalarımızda olması, hem de uluslararası anlamda da belki bizim yakın olduğumuz ülkelerde de kullanılması açısından, böyle bir sertifika ihtiyacı olan ülkelerde kullanılması açısından önemli. Bunun ticari ben bir getirisi olacağını düşünmüyorum. Yani ticari paralar, bazen öyle söylemler de oluyor, işte kaynaklar yurt dışına gidiyor. Ya burada sertifika işlerinde çok ciddi bir kaynak aktarımı olmuyor günün sonunda, ama hele bir binayı düşündüğünüzde, hani yabancı yurt dışı menşeli ürünlerine baktığınızda, ama tabii ki yerleştirme ve millileştirme çabası anlamında değerli bir çaba. Eksiği yok, fazlası var uluslararası sistemlerden. Birazcık daha markalaşma yönünde, birazcık daha denetimsel anlamda daha olgunlaştığı takdirde bence o da çok tercih edilen bir sistem olacaktır. Hem ülkemizde hem de belki de yakın gelecekte yurt dışında da tercih edilir. Bir binanın sertifikalanmasına ihtiyaç var mıdır? Yani sertifikası ne değiştirir? Eğer gerçekten yeşil bir bina ise ve gerçekten bu kriterleri sağlıyor ise, yine de hani bu mutlaka sertifikalı olmalı der misiniz? Çok güzel. Hep yani sorulan tüm soruları Ceyda Hanım yakalamışsınız. Gerçekten kritik sorular bunlar. Şimdi bu da çok sorulan bir soru bize. Şimdi sertifika kelimesi aslında belki de biz yanlış kullanıyoruz. Sertifika Türkiye'de biraz algısı da düşük bir konu. Yani bir şeyin sertifika, ya bir şeyler yaptım ben bir de buna sertifika alayım gibi anlaşılabiliyor. Bizim aslında bu sistemler, az önce bahsi geçen LEED, BREEAM, EDGE, YesTR, bunlar denetleme sistemleri. Yani bir binayı biz tasarımını, inşaatını ya da operasyonunu denetlemeye sokuyoruz. Bu denetleme sonucunda bir takım sınavlardan, bir takım aşamalardan geçiyoruz ve işin sonunda aslında bir ödül olarak sertifika alıyoruz. Yani diyoruz ki bu bina işte tescillenmiştir, bu kriterleri sağlamıştır ve bu seviyede sağlamıştır diyoruz. Yani buna bakıp kişi diyor ki evet diyor, bak bu bina diyor bu istenen kriterleri sağlamış diyor. Bu anlamda hani az önceki sorunuz gerek var mı? Gerek şöyle bence var. Siz istediğiniz kadar bu konuyu da samimi de davranıp her türlü yeşil öğeyi koyun binanıza, bir denetlemeden geçmeden, bir üçüncü taraf tarafından denetlenmeden, bir incelenmeden bunu ispatlamanız çok zor. Bu şunun gibi, ben çok iyi matematik yapıyorum ama hiçbir matematik sınavına girmeden, ben çok iyi mühendisim ama hiçbir üniversiteye girmeden, bir sınavlardan geçmeden bu mühendisliğimi ispatlayamam. Geçmişte belki öyleymiş. İlk icat yapan kimse mühendisim diye çıkmıyormuş. Adam meraklanıyormuş, bir şeyler icat ediyormuş. Çok iyi mühendis deniliyordu. Ama son yıllarda bir takım sınavlardan ve bir takım akreditasyonlardan geçmeniz gerekiyor. Yeşil bina serüveni de böyle. Yani siz istediğiniz kadar yapın.
bu bütünsel yaklaşım, bu çerçevenin içine girmeniz lazım. Tabii bunun bir de şöyle bir zorunluluğu var. Siz bazen o bütünsel entegre yaklaşımı gözden kaçırıyor olabilirsiniz. Yani siz bir tarafı yağmur suyuyla sulayacağım diye aslında belki diğer tarafta çok ciddi bir enerji tüketimine yol açıyor olabilirsiniz. Ya da gereksiz bir yeşil alan oluşturacağım diye aslında çok su tüketen bir bitki türünü kullanıyor olabilirsiniz. Sadece yenilenebilir enerji kaynağı kullanarak belki bir fayda sağlıyorsunuzdur ama öbür tarafta çok ciddi su tüketiminiz vardır. Bu sistemler binaları bütüncül olarak Ele alıyor. denetliyor ve bir tarafı açarken bir tarafı kapatmak gibi bir durum olmuyor. Ya da bir tarafı kapatırken öbür tarafımız açılmıyor. Burada toplam bir yaklaşım oluyor sürece ve bu şekilde denetleniyor. O yüzden ben sertifikası olması gerektiğini düşünüyorum. Hatta yeşil bina demek için bence bir sertifika sisteminden geçmiş olması gerekir. Gerektiğini düşünüyorsunuz. Emre Bey, sadece danışmanlık yapmıyorsunuz. Bir yandan da Türkiye'de bu sektörün kolektif dönüşümünün öncülüğünü üstleniyorsunuz. Bu konularda bir aktörsünüz. ÇEDBİK'in başkanı olarak soruyorum. Öncelikle ÇEDBİK nedir? Bize bir anlatabilir misiniz bu ÇEDBİK'in ne olduğunu? ÇEDBİK, Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği. 2007 yılından bu yana aslında Türkiye'de gayrimenkul sektöründe sürdürülebilirlik, yeşil binalar ve yeşil şehirlerin geliştirilmesi, sektörün bu yönde de bir takım çıktılar ortaya koyması için çabalayan bir dernek. Geçmişten bugüne çok ciddi kanaat önderleri, çok ciddi mühendis, danışman kişiler ÇEDBİK'te görev aldı. Şu anda da yani 100'ün üzerinde üyemiz var. Bizim biraz daha niş bir görevimiz var. Biz görev olarak aslında yeşil sürdürülebilir bir gayrimenkul sektörü, yeşil sürdürülebilir binalar ortaya çıkmasını isteyen, talep eden birazcık aktivist bir dernek olmaya çalışıyoruz aslında. Diğer sektörel derneklerden en büyük farkımız bu. Biz hani ticari anlamda hani kurumların bir araya gelip bir takım ticari faydalarını gözetmek amaçlı ki onlar da çok değerli dernekler. Bir dernek değiliz. Biz aslında burada gayrimenkul sektörüne sürdürülebilirlik olgusunu yerleştirmek için çaba gösteren bir derneğiz. Bu anlamda bizim üyelerimiz arasında tabii ki sektörün her alanından işte müteahhit, danışman, mimar, tasarımcı, çeşitli tasarım kollarından mekanik, elektrik tasarımcılar, peyzaj tasarımcıları var. Malzeme üreticileri var. Çok değerli sektöre özellikle inovatif ve çevre dostu ürünler, malzemeler getirmek isteyen işte Sengoben gibi çok değerli üyelerimiz ve çalışma arkadaşlarımız var. Yönetim kurulumuz da genelde bunlardan oluşan bir dengeli bir dağılım gösteriyor. Sadece belli bir meslek grubundan yok. Her meslek grubundan kişiler oluyor yönetim kurulumuzda. O zaman size ben bu kadar sektörün farklı oyuncularıyla bir araya gelen biri olarak size ben şunu sormak istiyorum. Önümüzde 2050'deki aslında konutları bugün yapıyoruz. Bugün yaptığımız konutlar o gün de yaşıyor olacak. Yani aslında bugün geleceğin yapılarını da yapıyoruz diyebiliriz. Nasıl bir yeni yapı kuşağı bizi bekliyor? Şimdi 2050 özellikle mesela Türkiye'nin net zero karbon hedefi 2053 biliyorsunuz, karbon nötr olma hedefi. Ya 2050 Avrupa'nın da hedefi. Aslında normalde bizi çok farklı bir dünya bekliyor demek isterdim ama şu anki gidişat ve şu anki ivmeyle ben o günler geldiğinde de çok aşırı bir şey değişmeyeceğini düşünüyorum ve bu aslında şöyle bir değişikliğe yol açacak. Biliyorsunuz iklim kriziyle ilgili öngörülerde çok ciddi sorunlar ve giderek artarak işte yağmurlar, şiddetli yağışlar, iklim değişikliğine yol açtığı bir takım iklim felaketleri, işte göçler, kuraklık, tarımda sorunlar gibi birçok konu var biliyorsunuz. Aşırı ısı, sıcak hava dalgaları gibi. Bunlar giderek de artacak. 2050 geldiğinde de umarım öyle olmaz ama hani gidişat o yönde gözüküyor. Bunlar bizim iş yapış şekillerimizi belirleyen konular haline gelecek. Zaten o yüzden sürdürülebilirlik raporlarında hem bunlara nasıl önlem alınacağı veya bunlarla ilgili bir risk taşıyıp taşımadığını kurumların değerlendiriyorlar sürdürülebilirlik raporlamasında. Yani sadece bir rapor olsun diye yapılan şeyler değil bunlar aslında. Ve 2050 yaklaştıkça yani geleceğe doğru ilerledikçe bu sorunlar artarak devam edecek. Gayrimenkul sektörü özelinde de bizim Türkiye'de birkaç tane konu var biliyorsunuz. Deprem riski var. Depremsellik var. Bu çok önemli. Bu vazgeçilemez bir konu. Bununla ilgili her zaman gayrimenkul sektörünün zaten aktif olmasını sağlayacak bir konu. Bu tabii bir anlamda şöyle bir fayda demeyeyim, böyle bir durumdan fayda çıkarmak belki yanlış ama en azından yeni binalar ve gayrimenkule yönelik her zaman bir enerji olacağı için sürdürülebilir gayrimenkule, yeşil binalara yönelik de bir enerji olacaktır diye düşünüyorum. Biz artık sürdürülebilirliği ve yeşil binaları Standart hale getirmeliyiz. Bunu da sadece böyle işte gönüllülük esasına göre olmamalı. Artık yönetmelikler,
artık bina kodları, artık uymakla yükümlü olduğumuz mevzuatların bunu bize zorunlu hale Zorunlu getirmesi tutuyor lazım. olması lazım. Kimse bununla ilgili teşvik beklememesi lazım. Hatta tam tersi, bunu yapmadığınız zaman ciddi cezalara maruz kalmanız lazım. Bu hani dost acı söyler şeklinde konuşuyorum ama bu böyle olması lazım. Öbür türlü gayrimenkul sektörü kendisini bekleyen iklimle alakalı risklere cevap veremeyecektir. Ama aslında bir yandan da çok hızlı ilerlemesi gereken bir sektör. Saydığımız malum işte deprem, konut, barınma sorunu gibi sebepten işte büyüyen dünya nüfusu. Türkiye öyle ya da böyle nüfus yavaşlaması azalsa da gene nüfus büyümesi azalsa da yine de büyüyen bir toplumuz. Her zaman bir konut ihtiyacımız var. Her zaman bir bina ihtiyacımız var. Bunları sürdürülebilirliği entegre ederek ve her zaman geliştirerek. Yani bugünün sürdürülebilirlik kriterleri belki 5 sene sonrası için çok eskimiş kalacak. Sürekli yeni kriterlerle daha iyiye doğru ilerlemeliyiz. Gayrimenkul sektörümüz bence yani 2050'ye geldiğimizde hızlıca bu konuları adapte etmiş olacaktır. Genel sürdürülebilirlik çerçevesinde çok şey değişeceğini öngörmüyorum ama en azından gayrimenkul sektörünün bazı şeyleri artık standart hale getireceğini biliyorum. Neden? Çünkü gayrimenkul sektörünün şöyle de bir şeyi var Türkiye'de. İlk başta penetre edilmesi zor, bazı şeyleri içselleştirmesi zor. Özellikle inovatif ve yeni yaklaşımları. Ama bir kere bünyesine aldı mı ve herkes yapmaya başladı mı bunu çok hızlı adapte edebiliyor. Çok hızlı kendi normal iş akış süreçlerine ekleyebiliyor. O anlamda bir noktada artık bu sürdürülebilirlikle ilgili konuların çok rahat aşılacağını ve çok hızlı yapılacağını düşünüyorum. Buna hem enerji verimliliğiyle ilgili konular dahil, hem sürdürülebilir yapı malzemeleriyle ilgili konular dahil, hem iç yaşam kalitesi ve konforuyla ilgili tasarımsal konularda. Mesela bizde hala tasarım anlamında bile bazı konuları adapte edemiyoruz. İşte iyi bir akustik tasarım hala Türkiye'de soru işareti. Herkes bunu gereksiz görüyor, fuzuli görebiliyor. İşte iyi bir aydınlatma tasarımı, gün ışığı tasarımı mesela hala bir takım dirençle karşılaştığımız konular oluyor. Ama bunlar bence 2050'ye doğru gidildikçe artık herkesin de bu yöne yönelmesiyle standart hale gelecektir. Bu sektörde çalışan kişilerin de bence artık daha da fazla olarak inovatif yaklaşımlar sunmaları gerekiyor. Yani biz yıllardır betonarme inşaat yapıyoruz. Hala yani sahaya gittiğimiz zaman hala yaptığı işi şu kadar metreküp beton döktük, şu kadar demir bağladık diye ölçen, bunlar önemli KPI'ler. Bunları hiçbir zaman önemsizleştiremeyiz. Çünkü bunu doğru yapmak hayati önem taşıyor. Ama bunlar artık herkesin bir şekilde yapabildiği, çözebildiği de konular. O yüzden bir takım yeni inovatif yaklaşımlar, hatta inovatif olmamalı yeni yaklaşımların da inşaat sektöründe yer etmeye ve artık içsel hale gelmesi. Tabii ki yer etti, hala görüyoruz yeni nesil projelerde ama artık içsel hale gelmesi lazım. Yani yenilenebilir enerji mesela şu anda zorunlu zaten. Yağmur suyu zorunlu. Bunun üzerine ne koyabiliriz diye düşünmesi lazım artık gayrimenkul sektörünün. Sürdürülebilirlik perspektifinde baktığınız zaman hafif yapı inşaatlarla ilgili ne söylersiniz? Şimdi inşaat ve yapılar ne kadar malzemeyi fazla kullanırsa o kadar sürdürülebilirlikten uzaklaşıyor aslında. Çünkü her malzeme bir ham madde demek ve her ham madde hem üretilirken enerji tüketimi, işte gömülü karbon dediğimiz kullanılırken bir karbon emisyonu ve sonra bertaraf edilirken ortaya çıkan bir hem enerji hem karbon emisyonlarına yol açıyor. O yüzden daha az malzeme yoğunluğuna sahip projeler her zaman sürdürülebilirlik açısından daha avantajlı projeler ve daha tercih edilir projeler. Tabii ki diğer işte sağlamlık, güvenlik, yangın güvenliği gibi birçok konular var ama bizim oradaki yaklaşımımız her zaman daha az ham madde kullanılması Daha performans. ve daha az malzemeyle aynı işin yapılması. İşte verimlilik, malzemede verimlilik de buradan çıkıyor. Atık olarak da bu hem verimli hem de en önemli konu tabii bizim için gömülü karbon. Yani daha çok malzeme kullanırsanız, daha yoğun malzeme kullanırsanız tabii üretim biçimini de bakmak şartıyla her zaman daha çok karbon emisyonuna yol açmak durumunda kalabilirsiniz. O riski taşıyorsunuz. O anlamda biz hafif yapılar tabii ki yerine göre, durumuna göre tercih edilebilir binalar. Tabii depremsellik konusu, boyutu ayrı. Onların ayrı yaklaşımları, ayrı uzmanlığı var. O anlamda da avantajlı yapılar. Bir de son dönemde tabii biz sadece sürdürülebilirlik değil, binalarda dirençlilik, dirençli binalar. İşte resilient buildings ya da dirençli şehirler kavramını çok ön plana çıkartıyoruz. Burada hem depremsellik, afetlere karşı dirençlilik hem de iklim krizini de bir afet olarak görüp aslında sürdürülebilirlik kavramında bir arada yoğuran binalar. O anlamda İstanbul özelinde mesela hem deprem sonrası binaların daha afete dayanıklı, kendi kendine yetebilen bina konseptiyle yapılmış olması hem bizim sürdürülebilirlik kriterlerimizi sağlıyor hem de ayrıca ek bazı kriterlerle
bu kendi kendine yetebilen binaları ortaya çıkartmış oluyoruz. Bununla da ilgili çalışmalarımız var bizim yine. Harika. Saint-Gobain Türkiye Arkitera işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz Sürdürülebilir Şehirler ve Yapılar sohbetlerinin 3.'sünü gerçekleştirdik. 3.'sünde misafirimiz Doktor Emre Ilıcalı'ydı. Sizinle birlikte olmak çok keyifliydi ve çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben de konuk ettiğiniz ve güzel sorularınız için teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.